Gizemli bir şekilde dünya sahnesine çıktı. Soğukkanlılığı ve entrikalarıyla tanındı. Onun macera dolu yaşamı radikal ideolojilerle başladı. Üniversite yıllarında Marksist fikirlere merak sardı. Bu fikirler onu siyasi dünya sahnesinde aktif olmaya itti. Hatta onun yaşadıkları filmlere bile konu oldu. Profilin bu bölümünde Çakal Carlos'u anlatacağım. Ben Kübra Akçelik. Videoya başlamadan önce sizden küçük bir ricam olacak. GZT olarak hedefimiz 5 milyon aboneye ulaşmak. Sizler de bize destek olmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hazırsanız şimdi başlayalım. Gerçek adı Lee Ramirez Sanchez ama herkes onu Çakal Carlos olarak tanıyor. Carlos 12 Ekim 1949'da Venezuela'nın Takira eyaletindeki Miquelana'da doğdu. Caracas'taki Liceo Fermín Toro'da bir liseye gitti ve 1959'da Venezuela Komünist Partisi'nin Gençlik Hareketi'ne katıldı. Ocak 1966'da babasıyla birlikte 3. Üç Kıta Konferansı'na katıldıktan sonra yaz ayını burada geçirdi. Ardından babası ve annesi boşandı. Carlos ve kardeşleri annesiyle Londra'ya taşındı. Burada Kensington'daki Stamford House College ve London School of Economics'te okudu. 1968'de annesi Paris'teki Sorbonne'u kaydettirmek istiyordu ancak o Moskova'daki Patrice Lumumba Üniversitesi'ni seçti. BBC'ye göre burası Sovyetler Birliği'ne yabancı komünistlerin devşirildiği meşhur bir yuvaydı. Ardından 1970 yılında da üniversiteden atıldı. Ramirez Sanchez Moskova'dan Beyrut, Lübnan'a gitti ve burada Temmuz 1970'te Filistin için gönüllü oldu. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin yabancı gönüllüleri için Moskova'ya bir eğitim kampına gönderildi. Mezun olduktan sonra Suriye-Irak sınırı yakınında Irak ordusunun görev yaptığı bir bitirme okulunda okudu. Çocukluğunda Carlos'un ailesiyle ilişkisi oldukça karmaşıktı. Ailesel sorunlar ve zorluklar onu psikolojik açıdan etkiledi. Özellikle babasıyla olan ilişkisi sık sık gerilimliydi. Bu onun duygusal dengesizliğinin ilk tohumlarını attı. Annesi ise onun için sığınak gibi bir figürdü. Ancak aile içindeki gerginlikler genç Carlos'u dışarıya yönlendirdi. Okul hayatında Carlos zekasıyla öne çıkıyordu. Ancak okul başarısına rağmen çevresindeki suç etkisi ve arkadaşlarının kötü yönlendirmesi onu suça sürükledi. İlk suçları küçük çaplı hırsızlıklar oldu ve kısa sürede suç dünyasının daha derinlerine indi. Carlos cesur ve acımasız biri olarak biliniyordu. 1970'lerin başında Jargo Antonio Ibanez ile tanıştı ve birlikte soygunlara başladılar. Carlos genç yaşına rağmen soygunlardaki profesyonel taktikleri ve soğukkanlılığıyla dikkat çekti. Ancak bu suç dalgası cinayetlerle sonuçlanan bir şekilde yol aldı. Carlos 1970 yılında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne katıldığında askere alma memuru Bassam Abu Sharif, Güney Amerika kökenlerinden dolayı ona Carlos kod adını verdi. The Guardian muhabirlerinden birinin Frederick Forstey'nin 1971 tarihli romanı Çakal'ın Günü'nde kaçan bazı eşyalarını yakınında görmesi üzerine Sanchez'e Çakal adı verildi. Daha sonra da Çakal Carlos olarak anılmaya başlandı. Filistin Kurtuluş Halk Cephesi'ne katıldı dedik. Burada 1970'teki Kara Eylül çatışması sırasında Ürdün'ün kuzeyindeki Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nde aktif bir rol oynadı ve bir savaşçı olarak ün kazandı. Örgütün Ürdün dışına itilmesinin ardından Beyrut'a döndü. Vadiye Haddad tarafından eğitilmek üzere gönderildi. Sonunda Orta Londra Politeknik Okulu'ndaki kurslara katılmak için Orta Doğu'yu terk etti ancak Filistin için çalışmaya devam etti. Marksist öğretilerle iç içe geçmiş bir yaşam sürdürdü. Ardından Müslüman olup yeni bir kimlik altında gizlenmeye çalıştı. Müslüman olmadan önce Carlos'un eylemleri ve kaçışları uluslararası arenada dikkat çekti. O havaalanlarında, diplomatik binalarda ve kamu yerlerinde gerçekleştirdiği eylemlerle tanındı. Ancak Müslüman olup Salim Muhammed ismini aldıktan sonra Carlos'un yaşamı daha gizemli bir hal aldı. Filistin halkının mücadelesi Carlos'un kimliği altında derin izler bıraktı. Carlos Filistin için çalıştı ve bu süreçte farklı roller üstlendiği biliniyor. Hikayesi kaçışlarla, eylemlerle, kimlik değişimleriyle ve radikal ideolojilerle dolu bir yolculuğu yansıtıyor. Onun kimlik değişikliği ve Filistin için yaptıkları hala tartışma konusu ve gizemini koruyor. Bu bir zamanlar korku salan bir figürün nasıl bir mücadele adamına dönüştüğünü ve nasıl farklı kimlikler altında yaşamayı seçtiğini gösteriyor. Müslüman olmaya nasıl karar verdiği sorulduğunda verdiği cevapsa şöyle: İslam'la ilk defa Güney Yemen'in Juar bölgesinde Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'nin kamplarında tanıştım. O zamanlar Doğu Afrika'daki çok önemli bir İsrail hedefine saldırı düzenlemek için bir grup savaşçıyla birlikte eğitim görüyorduk. Kutsal değerler için kendilerini feda etmeye hazır olan bu savaşçıların hepsi Müslümandı. Ben o zamanlar komünistim fakat bütünsel bir sistem olma iddiasındaki materyalizm benim için her şeyi açıklayabilme özelliğine sahip değildi. Fizikçiler doğa boşluktan nefret eder der. İnsan doğası için de aynı şey geçerli. Ruhani boşluk en beteri. Marksizmden beni uzaklaştıran en büyük neden
kutsallığın eksikliği oldu. Çünkü manevi güçle ilişkiye girmek insanın yaratılışında var olan bir olgu. İslam'ın özünde büyük bir manevi güç bulunuyor. Yani İslam onun için büyük bir yol gösterici olmuştu. Bu sebeple Müslüman olmayı tercih etti. Carlos Filistin davasına kendini adamıştı. İsrail'le ilişkisi olan birçok banka, dernek, gazete ve elçiliğe bombalı saldırıda bulundu. 1980 yılında dünyanın en çok aranan adamı olarak ilan edilen Carlos, CIA, Mossad, Interpol ve Fransız istihbaratını birçok kez atlatmayı başardı. Çakal Carlos'un yakalanmamasındaki başarısı, zekası ve cesaretiyle zamanla bir efsaneye dönüştü. Hakkında onlarca kitap yazıldı ve hayatını anlatan filmler çekildi. Viyana'daki OPEC toplantısı esnasında aralarında 10 petrol bakanının da bulunduğu 70 kişiyi rehin alması ve olay sonrası rehineleri Cezayir'e kaçırması bütün dünyada şaşkınlığa neden oldu. Daha sonraki yıllar özellikle Fransa'ya yönelik eylemler gerçekleştiren Carlos bir dönem Fransız devletinin korkulu rüyası haline geldi. 1975 yılında Paris yakınlarındaki Orly Havalimanı'na roketle 12 ve 19 Ocak tarihlerinde 2 ayrı saldırı düzenlendi. Amaç İsrail havacılık şirketi El Ali'nin uçaklarını düşürmekti. İki saldırı da başarısızlıkla sonuçlandı. Carlos 25 yıl süren bir kovalamacanın ardından Fransız ve Sudan istihbaratının ortaklaşa düzenledikleri bir operasyon sonucu yakalandı. Fransız hakimler tarafından 3 yıl boyunca yargılanan Carlos, karar mahkemesinde 4 saat savunma yaparak sözlerini şu şekilde tamamladı. "Sizler beni yargılama hakkına sahip değilsiniz. Asıl ben sizi sömürdüğünüz, fakir bıraktığınız halklar adına yargılıyorum. Benim vatanım bütün yeryüzüdür. Kardeşlerim de ezilen, sömürülen halklardır." Çakal Carlos yargılanma esnasında tanıştığı Fransız avukat Isabelle Coit-Peyre ile evlendi. Bu evliliği öncesi 2 kez daha evlenmiş ve çocukları olmuştu. Carlos'un suç dosyası da oldukça kabarık, hatta o da bazılarını kabul ediyor. Londra'daki Banka Polye'me düzenlenen başarısız bombalı saldırının ve İsrail yanlısı eğilimlerle suçlanan 3 Fransız gazetesine düzenlenen bombalı araç saldırılarının sorumluluğunu kabul etti. Kendisi 1974'te Lahey'deki Fransız Büyükelçiliği saldırısı kapsamında 2 kişinin ölümüne ve 30 kişinin yaralanmasına yol açan Paris'teki bir restorana el bombası atan kişinin kendisi olduğunu iddia etti. İkinci saldırı havaalanında polisle silahlı çatışmalara ve yüzlerce çevik kuvvet polisinin de dahil olduğu 17 saatlik bir rehin alma durumuyla sonuçlandı. 26 Haziran 1975'te Sanchez Filistin Halk Kurtuluş Cephesi bağlantısı olan Lübnan doğumlu Michael Hochharbel'le yakalandı ve Fransız İç İstihbarat Teşkilatı DST tarafından sorguya çekildi. DST'nin 2 silahsız ajanı Paris'teki bir ev partisinde Sanchez'i sorguya çektiğinde Hochharbel Sanchez'in kimliğini ortaya çıkardı. Sanchez daha sonra 2 ajandan kurtuldu ve Hochharbel'le olay yerinden kaçtı, ardından da Brüksel üzerinden Beyrut'a kaçmayı başardı. Yakalandıktan sonra ise mahkemenin ardından müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve ömür boyu hapis cezası aldı. Hapishanede medyaya karşı çılgın bir popülerlik kazandı ve bu popülerlik onun suç dünyasında ve genel halk arasında bir anti kahraman haline gelmesine neden oldu. Fransa'da Fleury-Mérogis cezaevinde bir hücrede tutulmaktayken Clairvaux'ta çok sıkı korunan bir hapishaneye nakledildi. Eşi sağlık merkezlerinden uzaklığı sebebiyle bu nakle karşı çıkıyordu. Şu anda Paris'te La Santé cezaevinde Kurbağa lakaplı gizli Fransız polislerinin suikast girişiminden yeni kurtulmuş halde bulunuyor. İzolasyon şartları ağırlaştırıldığı gibi vatandaşı olduğu Venezuela'nın Fransa elçiliği tarafından iadesine dair hiçbir teşebbüste bulunulmamasından yakınıyor. Carlos'un hikayesi suç dünyasının en karanlık ve ürkütücü köşelerinden birini aydınlatıyor. Onun soğukkanlılığı, acımasızlığı ve manipülasyon yeteneği suç tarihinde unutulmayacak bir iz bıraktı. Sevenleri de sevmeyenleri de çok. O kendini Filistin gönüllüsü olarak anlatıyor. Son olarak Filistin'in özgürlüğü için verdiği bir röportajda ise İsrail'e asla barış yapılamayacağına dikkati çekiyor. O müebbet hapis cezasını çekmeye devam ederken İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hala devam ediyor. Hastaneler, kamplar, savunmasızca bekleyen masum insanlar bombalanıyor. Bunun sebebi olaraksa Hamas üyeleri orada saklanıyor deniliyor. Ancak bunu kanıtlayamadan siviller hayattan koparılıyor. Ateşkes konusu gündemde ancak hala bir sonuç alınamadı. Tüm dünya Gazze için tek yürek oldu ve bu savaşın biteceği anı bekliyor. Videonun sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu yaşananları çok daha fazla kişiye ulaştırmamıza yardımcı olmak için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gizemli bir şekilde dünya sahnesine çıktı. Soğukkanlılığı ve entrikalarıyla tanındı. Onun macera dolu yaşamı radikal ideolojilerle başladı. Üniversite yıllarında Marksist fikirlere merak sardı. Bu fikirler onu siyasi dünya sahnesinde aktif olmaya itti. Hatta onun yaşadıkları filmlere bile konu oldu.